Merhabalar, Çağrı Kanver ben. 25 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Gayrimenkul sektöründe yatırım, geliştirme ve inşaat alanında faaliyet gösteriyorum. New York'ta yaşıyorum. New York ve Miami'de aktif olarak gayrimenkul sektöründe projelerle uğraşıyorum. 25 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Mimarlık eğitimi, işletme master'ı aldıktan sonra dünyanın en büyük mimarlık firmalarında 10 yıl çalıştıktan sonra kendi firmamı 2009 yılında kurup gayrimenkul sektörünün birçok alanında faaliyet gösterdim. Bunlar arasında gayrimenkul yatırım, gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul inşaat ve advisory services servisleri de bulunmakta. Burada özellikle New York ve Miami'de, hatta biraz da Chicago'da çok fazla gayrimenkul ile ilgili deneyim kazandım. Çok güzel bir seyahate başladık Amerika'dan. Yanımda gayrimenkul geliştirici ortaklarımız ve çalışanları ile bir haftalık bir süre içerisinde Türkiye'de 8 tane inşaat malzemecisi, 5 tane de yatırımcı ile görüşme imkanı bulduk. Bu görüşmelerde amacımız Türkiye'den Amerika'ya inşaat malzemesi getirebilme, yapmış olduğumuz projeyi Türk mallarını kullanmak gayesiyle gerçekleşti. Bu seyahatte geliştirici ortağımız Shlomi Avdo ve 4 tane çalışanı bize seyahatimizde eşlik etti. Buradaki en önemli nokta şu anki ekonomik durumlarda Türkiye'nin gelmiş olduğu noktada bir ihracat devi olması ve eskiden yapamadığımız markalandırma değerini arttırıp bunu yurt dışına satması. Uzun ve yorucu bir seyahatten sonra New York'tan İstanbul'a vardık ve seyahatimizin ilk gününde Çerkezköy'de Saray Holding firmasını ziyaret ettik. Bu seyahatimizde bize firma sahibi Murat Saraylı ve çalışanlara eşlik etti. 2 milyon metrekarelik fabrikayı gezmek olay değildi bizim için. Ama gördüklerimiz bizi çok etkiledi. Bir Türk firmasının bu kadar büyük işler yaptığını, bu kadar farklı ülkelere ulaştığını duymak bize bir Türk olarak gurur verdi. Brooklyn'de devam etmekte olan projemizde müthiş bir pazarlık sonucu Saray Holding'i kullanmayı tercih ettik. İnşallah herkes hayırlı olur ve bundan sonraki projelerimizde de Saray Holding'de çalışma imkanımız doğar. İkinci gün bir başka yorucu Düzce'de Linea Decor'u ziyaret ettik. Linea Decor bence Türkiye'nin gurur duyması gereken, birçok ülkede bizi temsil eden ve herkesin çok beğendiği Türk markası. Mutfak ve banyo dolapları geliştiriyorlar. Ve ister inanın ister inanmayın ki tesisleri birçok Avrupa'daki tesislerden çok daha iyi. Linea Decor'la neredeyse bir gün geçirdik ve ilk projemizde kullandığımız için de projemizde onları tercih ettik. Linea Decor'da Zeynep Hanım ve ekibi bize müthiş bir misafirperverlik gösterip bizi ağırlayıp bizi fabrikayı gezdirdiler. Ve firmanın SAP sistemi kullanmasından dolayı da günde 1000'e yakın mobilya ürettiğini gördük ve öğrenmiş olduk. Ve bu bizi ne kadar iyi bir tercih yaptığımız konusunda bir kere daha haklı kıldı. Fabrikanın bir kısmı da showroom olarak kullanılıyor. Bu showroom'da 22 ayrı çeşit üretilmiş, ayrı zevkte, ayrı renkte ve aynı kalitede ürünleri de görmüş olduk. Seyahatimizin 3. gününde Türkiye'nin Avrupa'da ve Afrika'da çok büyük işler yapan, çok iyi mobilyalar üreten Sagist mobilya firmasını ziyaret ettik. Burada Sagist'in Versace gibi, Fendi gibi, Armani gibi büyük markalara mobilya ürettiğini öğrendik. Ve gördüğümüz ürünler bizi hem çok şaşırttı hem de çok sevindirdi. Bir Türk firmasının Afrika'da almış olduğu bir sürü çok büyük ödülleri, Avrupa'da açmış olduğu tesisleri ve Türkiye'de mevcut fabrikasında yerinde izleyip, yerinde görüp bizim neler yapabileceğimizi öğrenmiş ve görmüş olduk. Kendisiyle gurur duyduk. Teşekkürler Metin Bey.
Gökhan Avcıoğlu bence Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu ender, iyi mimarlardan ve bizi yurt dışında temsil eden mimarlardan bir tanesi. Gökhan Avcıoğlu'nun ofisini ziyaret ettik ve kendisinin ne kadar yaratıcı olduğunu kendi kurmuş olduğu ofislere bir kere daha gördük. Buraya ekibimizle gitmemizin ana nedenlerinden bir tanesi kendisiyle nasıl çalışabileceğimizi ve hangi projenin kendisine göre daha iyi bir fit olduğunu görmekti. Kendisi bize yapmış olduğu sunumla bir kere daha gösterdi ki Türk mimarı Amerika'da da gayrimenkul sektöründe çok güzel projeler üretip çizebilirler. Bu şansı ve bu fırsatı Shlomi Avdo, yani developer'ı, Amerika'nın New York'ta tanınmış developer ve bizim ortağımız, kendisine bir söz olarak verdi. Bravo Gökhan Bey, ellerinize sağlık. Türkiye'de doğup Amerika markası olan Highgate Millwork, yani Lamberi firmasını da ziyaret ettik. Burada bize kendi evlerini açan, kendi evlerinde yapmış oldukları bütün millwork işlerini gösteren Hakan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hem misafirperverliği hem de evine yapmış olduğu uygulamalar bizim de kendi yapacağımız Canlo projesinde bir çözüm aracı olacaktır. Kendileri Virginia'da, New York'ta, Hamptons'da da müthiş işler yapıyorlar. Burada Türkiye'de fabrikaları var. Hem bu dünyayı hem diğer dünyayı 24 saat idare edebiliyorlar. Biz de böyle bir firmayı tanımış olduğumuza çok sevindik. Umuyorum onlarla birçok projede birlikte çalışacağız. Bravo Hakan Bey, çok teşekkürler. Şimdi şöyle düşünelim. Amerika'da işçilik çok pahalı. Amerika'da inşaat malzemeleri çok pahalı. Eskiden Çin vardı. Çin bütün ülkelerden çok daha iyi bir durumdaydı. Ama son 5 yılda pandemi sonrasında özellikle Türkiye birçok ülkenin önüne geçti. Hatta Çin'le yarış eder hale geldi. Birçok iş gayrimenkul sektöründeki geliştirici de alternatif marketler arayıp bu alternatif marketleri bulduklarında da uzun soluklu çalışabilecekleri firmalarla bir kolaborasyon yapmak peşindeler. Aslında benim burada yaptığım da bu seyahatin amacı da o. Gayrimenkul geliştiriciyle ikinci projemizde ilk projede yaptığımız gibi inşaata, gayrimenkule yatırımın haricinde inşaata da nasıl malzeme verebileceğimizin sorgulanmasıydı. Ve bunun için New York'un bence yükselen değerlerinden Shlomi Avdo, Avdo Development ile birlikte ve çalışanlarıyla birlikte İstanbul'da bir hafta geçirdik. Bu bir hafta süresinde birçok inşaat malzemesi firmasıyla bir araya geldik ve üçüncü projemizde ayrıyeten nasıl yatırımcı ağını geliştirebiliriz o toplantıları gerçekleştirdik. Değişik ülkelerin ekonomik sıkıntıları, darboğazları ve diğer ayrı sorunlar, global sorunlardan dolayı Türkiye bunu kendine bir avantaja çevirdi. Ve şu an Türk malları dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika'da da çok revaçta. Ben şuna inanıyorum, Türk markaları kendilerini biraz daha sakin ve biraz daha sabırlı bir şekilde Amerikan marketine sokarlarsa burada başarının gelmemesi için hiçbir neden yok. Çünkü bizim vermiş olduğumuz malzemeler, bizim sağlamış olduğumuz malzemeler, getirmiş olduğumuz malzemeler birçok projede değer ve kıymet görüyorlar. Ve bunun üstüne de uygun fiyatta olmaları, marketin altında kalmaları da gayrimenkul geliştiricileri ya da inşaat firmalarını çok heyecanlandırıyor. Türkiye'nin daha çok gideceği yol var ama çok da yol kat ettik. Bence bununla gurur duyulmalı ve hepimiz birbirimize yardım etmeliyiz. Ben 25 yıldır Amerika'da yaşayan biri olaraktan, gayrimenkul sektörünün her alanında faaliyet gösteren biri olaraktan şunu söylemek istiyorum ki Türk malını, Türk markasını Amerika'da inşaatlarda görmek, yapmış olduğumuz, parçası olduğumuz inşaatlarda görmek bize sadece gurur veriyor. İnşallah bu artarak devam eder ve herkes yeni marketlere girmek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak için elinden geleni yapar. Watermark Investments firmasının ortağı olaraktan, ki bu firma gayrimenkul yatırımı gerçekleştiren Amerika'da bir firma, İstanbul'daki ofisimizde ve çeşitli yerlerde birçok firma ile de görüşüp tanışma imkanı bulduk. Kendilerini ya misafir ettik ya da misafir olduk. Seyahatimiz sırasında bizlere
önem veren, değer veren, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki sefere buluşmak üzere, görüşmek üzere.